Bugünkü meditasyonun nasıl olacağını anlatıyorum. Bugün bir açık odak meditasyonu yapacağız. Bunun amacı da düzenlenmiş tutarlı alfa beyin dalga kalıpları yaratmak. Böylece beyniniz birlik içinde çalışabilir. Beynin farklı bölmeleri el ele tutuşmaya başladığında yaratılan psikik birlik sizi daha bütün hissettirir. Ve bedeninizin, çevrenizin, zamanın ötesine geçersiniz. Sonra size soracağım. Kimliğinizin bir parçası haline gelen, ezberlemiş olduğunuz o duygu neydi? Geçmişteki duygulara tutunarak asla yeni bir geleceğe gidemezsiniz. Sizden bu duygunun ne olduğunu söylemenizi isteyeceğim. Sonra da içinizdeki güce, bu hayatı verene, en iyi arkadaşınız olan, hakkınızda her türlü şeyi bilen, içinizdeki büyük gözlemciye dönmenizi isteyeceğim. Özgür iradenizi onurlandırır. Siz istemedikten sonra asla hiçbir şeye müdahale etmez. Çünkü o, mutsuz olmaktan memnun olduğunuzu bilir ve sadece bulunduğunuz hali onaylar. Ve işte siz de bu zekaya döneceksiniz ve bu arada bunun gerçek olduğunu bilmenizi istiyorum. Göremeyeceğinizi bilmenizi istiyorum. Tadamazsınız, koklayamazsınız, duyamazsınız. Bu size hayat veren görünmez bir özdür. Ve onun gerçek olduğunu anlarsanız, onunla konuşmaya başlarsanız, kim olduğunuzu, ne sakladığınızı ve kendiniz hakkında neyi değiştirmek istediğinizi kabul ederseniz, onu masaya yatırırsınız. Size söyleyeyim, bu zeka inanılmaz bir mizah anlayışına sahiptir. Tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Böylece kim olduğunuzu ve kendinizde neyi değiştirmek istediğinizi kabul edeceksiniz. Böylece onunla etkileşime girip bir ilişki geliştirebilirsiniz. Kaç kişi benimle? Ve bundan sonra da işin en zor kısmı geliyor. O an gelince sizden ağzınızı açmanızı ve vazgeçmek istediğiniz duyguyu yüksek sesle söylemenizi isteyeceğim. Evet. Uzun bir sessizlik olacak ve bazılarınız... Neden peki? Çünkü buradaki kimsenin bunu bilmesini istemiyor da ondan. Hemfikir miyiz? Bedeniniz bunu yapmak istemediği halde yine de konuştuğunuz an bedeni özgürleştirmeye başlarsınız ve duygusal bağlarınızı hayatınızdaki herkesle ve her şeyle koparmaya başlarsınız. Çünkü konuştuğunuz an o artık bir sır değildir. Bunu kaç kişi anladı? O enerjiyi serbest bırakırsınız. Korkmadan söyleyin, beden istemeyecek. Ama siz yine de nasıl göründüğünüzle gerçekte kim olduğunuz arasındaki boşluğu kapatmak için söyleyin. Bundan sonrası çok kolay. Anlaştık mı? Sonrasında size içinizdeki güce, hayat vericiye dönmenizi söyleyeceğim. Bu duyguyu daha büyük bir bilince teslim etmenizi ve bunu sizin için doğru bir şekilde çözmesini istemenizi söyleyeceğim. Bu kısmı öyle çok seviyorum ki. Çünkü teslim olduktan sonra daha büyük bir zihnin cevapları zaten bildiğini anlıyorum. Bunu bir ebeveynime teslim edersem, bu tıpkı bir ebeveyne verip işi benim yerime halletmesine izin vermek gibi bir şey. Benimle misiniz? Yani kapıyı açıp serbest bırakacaksınız. 10 yıldır çektikleri ağrının, sızının bir anda uçup gittiğini söyleyenler oldu. Sanki biri üstlerindeki battaniyeyi almış gibi. Ama sonra şartımız geliyor. Özgür iradenizle eski benliğinize geri dönemezsiniz. O yüzden size şöyle diyeceğim. Artık olmak istemediğiniz kişiyi hatırlamanızı istiyorum. Ve siz de artık düşünmek istemediğiniz şeyleri, göstermek istemediğiniz davranışları, yaşamak istemediğiniz duyguları gözden geçireceksiniz. Bunlar geçmişiniz. Sizden istediğim tek şey, bilinçsiz düşüncelerinizin, bilinçsiz davranışlarınızın bilincinde olmanız. Bunların farkında olmanız. Benimle misiniz? Bunları gözlemlemeniz artık program değil, programı gözlemleyen bilinç olduğunuzu, subjektif benliğinize objektif baktığınızı gösterir. Kendinizi ne kadar gözlemlerseniz, bilinçte kalma, bilinçsizce gitmeme konusunda o kadar güç sahibi olursunuz. Sonra size küçük bir oyun oynayacağız diyeceğim. Adı durma oyunu ama biz değişim oyunu diyoruz. Ve size 3 senaryoluk bir seri vereceğim. İlk senaryoda ben sizlere değişin diyeceğim.
Burada kendi hayatınızdasınız diyeceğim ve birden bu tanıdık duyguyu fark edeceksiniz ve ne yapacaksınız diyeceğim. Değiş demenizi isteyeceğim. Değiş. Ve size vereceğim ikinci durumda da benimle birlikte yüksek sesle değiş demenizi isteyeceğim. Anlaşıldı mı? Tamam mı? Ve son olarak da size ne yaptığınızı soracağım. Siz de değiştiğinizi söyleyeceksiniz. Bunu neden yapıyoruz? Bilinç kontrolü sağlamak için. Bize pek çok kişi anlattı. Tam bir şeyin ortasındayken durup dururken bağırmışlar. Değiş! Neden böyle oluyor? Çünkü bilinçaltına programlandınız. Bunun kafanızın içindeki en yüksek ses olmasını istiyorum. Anlaşıldı mı? Size soracağım. Ne yapıyorsunuz? Değişiyorsunuz. Doğru. Çünkü artık birlikte ateşlenmeyen sinir hücreleri birbirine bağlanmaz. Bu arada o duyguyla yaşamak size asla güzel gelmez. Aynı genlere, aynı yollarla sinyal göndermek istemezsiniz. Fikri anladınız mı? Artık geçmişi geride bıraktık. Şimdi sırada unutma süreci. Size soracağım. Hadi söyleyin. Olmak istediğiniz benliğinizin en güzel ifadesi nedir? Gözlerinizi açtığınızda kim olmak istiyorsunuz? Hadi yeni bir varoluş durumuna geçin. Enerjinizi değiştirin. İşte o an ensenizdeki tüylerin kalktığını ve güçlendiğinizi hissedeceksiniz. İlahi güce öyküneceksiniz. Yükseldiğinizi, kalbinizin açıldığını hissedeceksiniz. Size hadi şimdi diyeceğim. O varoluş durumuna geçin. Enerjinizi değiştirme vakti geldi. Enerjinizi değiştirince hayatınız da değişecek. Düşünmek istediğiniz düşünceler ne? Beyninizde onları ateşleyip bağlayın. Siz bu varoluşunuzda hangi davranışları sergilemek istiyorsunuz? Onların içinden geçmenizi, o düşüncenin deneyim haline gelmesini ve duyguların sizi geleceğe taşımasına izin vermenizi istiyorum. Bu duygu yeni genlere ve yeni yollara sinyal verecek. Sizden, düşünceden yola çıkıp varlığa gitmenizi isteyeceğim. Ve oturduğunuz kişi olarak ayağa kalkamazsınız. Bir başkası olarak kalkmalısınız diyeceğim. Şu an kaç kişi benimle? Siz tam olarak hissedemedim derseniz, ben de bu kadar bağımlı olduğunuz şey ne diye sorarım. Hadi yapabilirsiniz öyle değil mi? Size bedeninize gelecekten bir şeyler tattırın diyeceğim. Hissettiğiniz şeyi duygusal olarak bedeninize öğretebilir ve kalbinizin açılmasına izin verebilir misiniz? Benim her zaman kullandığım tek duygu hayata duyulan aşk duygusudur. Çünkü hayatı seviyorsanız kendinizi de hayatın içindeki her şeyi de seviyorsunuzdur. Dinliyor musunuz? Bunu yapabilirseniz, bu arada hayat aşkıyla yaratım yapan kaç kişi bana ne dedi biliyor musunuz? Söyleyeyim mi? Onlarla yemek yedim, kimi hastalığından kurtulmuş, şartlarını değiştirmiş, kimi yeni iş bulmuş ve hayatımı öylesine seviyorum ki diyorlar. Tabii seveceksiniz, onu siz yarattınız diyorum. Sonra ona teslim olup konuyu ona devretmenizi isteyeceğim. Sonra da piyano çalanlar gibi bunu tekrar tekrar getirip prova edeceksiniz. Neden? Birlikte ateşlenen sinir hücreleri birlikte bağlanır ve siz de ona her an komuta edebilmelisiniz, her an. Ve ertesinde de o varoluş durumuna geçip enerjinizi değiştireceksiniz. Anlaşıldı mı? Büyüyeceksiniz ve alana bir sinyal yayınlayacaksınız. Bu yayınlanan şey benim geleceğim diyeceksiniz. Enerjinizin değiştiğini gördüğümde bu sefer de maddeye emir verme zamanı diyeceğim. Kadere emir verme zamanı. Ve siz daha çok enerji, daha az madde, daha çok dalga, daha az parçacık olup o duyguya teslim olursanız enerjiniz de uygun olur. Yeni bir geleceği gözlemlemek için artık uygun bir enerjiniz var. Ne istiyorsunuz diye soracağım. Hadi, yeni varoluş durumu yeni bir kişiliktir. Ve yeni kişilik yeni bir kişisel gerçeklik yaratır. Sizden tek istediğim, dileğiniz özgürlükse bir çift kanat. Onu görün ve gözlemciye şuna baksana. Bu benim geleceğim deyin. Yaratımıma izin ver. Başka? İsteğiniz fırsatsa bir kapı görün. Ne istiyorsunuz? Yeni bir ilişki ise büyük bir kalp görün. Bilmiyorum, uyduruyorum. Altın paralar her neyse sadece görün ve emredin. Ummak yok, dilemek yok, gözlemlemek var. O sizin geleceğiniz ve böylelikle sonsuz olasılık dalgalarının yaşam deneyiminiz ya da kuantum olayı denen yeni bilgi modellerine çökmesine yol açıyorsunuz.